Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize selamlar, sevgiler. Bugün sizlere şekli ve lezzeti şahane, görenlerin ve yiyenlerin tadına ve lezzetine hayran kalacağı şahane bir elmalı tart yapıyoruz. Sizler de bu tarifi gönül rahatlığıyla mutlaka deneyin. Buyurun hiç vakit kaybetmeden bu güzel elmalı tartı nasıl yapmışım hemen tarif detaylarına geçelim. Öncelikle elmalı harcını hazırlamakla başlayalım. 3-4 adet orta boy elmayı minik küpler olacak şekilde dilimledim ve tavaya aktarıyorum. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave ederek şöyle bir karıştırdıktan sonra kapağını kapatıyorum ve suyunu salıp çekene kadar pişiriyorum. Dilerseniz bu elmalı harcı bir gece öncesinden yaparak buzdolabında soğutabilirsiniz. Hem pratik olacak hem de buzdolabında bekleyerek kıvamı oturmuş olacaktır. Evet, görmüş olduğunuz gibi elmalarımız suyunu saldılar. Tekrar kapağını kapatarak tamamen suyunu çekene kadar pişirmeye devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi elmalarımız tamamen suyunu çektiler. Bu etapta üzerine 1 çay bardağı iri dövülmüş ceviz içi ilave ediyorum ve 1 tatlı kaşığı toz tarçın ekliyorum ve malzemelerimin tamamını şöyle bir spatula ile karıştırarak ocaktan alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Artık tartımızın hamurunu hazırlamaya geçebiliriz. Bunun için uygun bir yoğurma kabına 100 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı veya margarin de kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, yarım çay bardağı pudra şekeri, 1 adet yumurta, 1 dolu yemek kaşığı yoğurt, lütfen yoğurt susuz kısmından olsun, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı kabartma tozunu da ilave ettikten sonra malzemelerimin tamamını şöyle bir karıştırıyorum. Yavaş yavaş un ilave ederek hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Lütfen unu kontrollü ve yavaş ekleyelim. Hamur çok fazla sert değil, yumuşakça bir kıvamda olmalı. Bu arada kullanmış olduğum malzemeleri her zaman olduğu gibi açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Detaylıca oradan da bakarak faydalanabilirsiniz. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 ml, çay bardağı ölçüsü ise 100 ml'dir. Yaklaşık 2-2,5 su bardağı kadar un yeterli olacaktır. Evet, hamurumuz artık neredeyse hazır. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bir parça alarak streç filme sarıyorum ve buzdolabının dondurucu kısmına iyice sertleşmesi için kaldırıyorum. Bu kısmı tartımızın üzerinde kullanacağız. Kalan hamurun üzerine de yine streç film kapatarak buzdolabının normal soğutucu kısmına kaldıralım ve buzluktaki hamur tamamen sertleşene kadar bekletelim. Evet, yaklaşık 40-45 dakika sonra hamurumu alıyorum. 2 yağlı kağıt arasında açarak inceltiyorum. Hamurumuz ne çok ince ne de çok kalın olacak. Videodaki kalınlık idealdir. Bu işlemi 2 yağlı kağıt arasında kolaylıkla yapabilirsiniz. Evet, yeterince büyüklüğe ulaştıktan sonra böyle bir tabak veya tencere kapağı yardımıyla hamurumuzu daire olacak şekilde keselim. Yapımı o kadar pratik ve keyifli ki arkadaşlar. Hem yapımı hem lezzeti gerçekten harika bir tart tarifi oluyor. Sizlere de ısrarla tavsiye ediyorum. Evet, hamurumuzu daire olacak şekilde kestikten sonra bir bıçak veya rulet kullanarak 2 parmak aralıklarla hamurumuzun kenarlarından bu şekilde 2-3 santim uzunluğunda olacak şekilde çizikler atalım. Ve tamamen soğumuş olan elmalı harcımızı hamurumuzun tam ortasına gelecek şekilde boşaltarak düzeltelim. Ve kenarlarından kesmiş olduğumuz dilimleri videoda gördüğümüz şekilde kaldırarak iki ucunu bastıralım ve şeklini verelim. Dilimlerin her birini alıyorum ve iki ucundan bastırıyorum. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi şeklini veriyorum.
Hamurun kıvamı da o kadar güzel ki bu işlemi yaparken hiç zorluk çekmeden tartınızı hazırlayacaksınız. Evet, tamamını aynı şekilde hazırladıktan sonra kenar kısımlarında kullanmak üzere yarım cevize ihtiyacımız var. Görmüş olduğunuz gibi hamurun alt kısımlarına birer adet ceviz yerleştiriyorum. Şimdiye kadar yaptığım en kıyır kıyır, en şekli şahane tart tariflerinden bir tanesi arkadaşlar. Evet, sizlere şöyle şeklinin şahaneliğini yakından detaylıca da göstermiş olayım. Pişerken de asla şeklinde bozulma, dağılma vesaire olmuyor arkadaşlar. Evet, buzdolabında iyice sertleşen hamurumuzu böyle bir rende yardımıyla rendeliyorum. Ve tartımızın elmalı kısmının üzerine rendelemiş olduğum hamurdan serpiştiriyorum. Eğer hamurunuz artacak olursa yine streç filmle sararak buzluğunuzda bekletirseniz bu ve buna benzer tarifler yaptığınızda buzluk süresini beklemeden direkt pratik bir şekilde kullanıma hazır olacaktır. Bu arada fırınımızı alt üst fanlı ayarda 170 derecede tamamen ısıtalım arkadaşlar. Hazırlamış olduğumuz tartı bu şekilde yağlı kağıtla beraber tepsiye aktardıktan sonra 170 derece fanlı fırında yaklaşık 15-20 dakika kenar kısımları kızarana kadar pişirelim. Pişme süresi fırından fırına fark edecektir. Lütfen kontrollü pişirelim. Görmüş olduğunuz gibi muhteşem tartımız artık hazır. Ilıdıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek servis etmenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten şahane bir tart oldu arkadaşlar. Hemen sizler için şöyle bir dilim alarak iç dokusunu, kıvamını da detaylı bir şekilde göstereceğim. Umarım tarifimi buraya kadar izlemiş ve keyif almışsınızdır. Tarifimi görmesini istediğiniz arkadaşlarınıza göndererek, yorum ve beğeni bırakarak kanalıma destek olursanız sevinirim. Ağızda dağılan kıvamda kıyır kıyır muhteşem bir tart tarifi oldu. Deneyecek olan arkadaşlarımın şimdiden ellerine sağlık. Güzel tariflerde buluşabilmek dileğiyle inşallah. Afiyetle kalın, hoşça kalın.